Bir sabah uyandım ve her yerde o video çıktı karşıma. Bütün platformlarda aynı video vardı ve herkes aynı şeyi söylüyordu. İzlerken gülmemek imkansız. Başta bunun sıradan bir komik video olduğunu düşündüm. Her hafta mutlaka bir şey viral olur zaten. Bir dans, bir kedi videosu ya da saçma bir şarkı. Benim ise bu tür komik videolarla pek aram yoktur. İş yerinden birkaç arkadaş da videoyu bana göndermişti. Yapay zeka ile oluşturulmuş bir adam görüntüsü vardı videoda. Ama merak edip tıklamadım bile. İzlemeden kahkaha emojileri gönderdim. Gün içinde hep video ile ilgili yazılar çıktı karşıma. İzleyen insanlar kendilerini kaybedene kadar gülüyorlardı. Katılarak güldüm, gözümden yaş geldi yazanlar vardı. Durduramadım kendimi, hala gülüyorum diyenler. Sanki biri içimden bastırıyordu diyenler. Merak ettim elbette ama izlemedim. İş yerinde, otobüste, herkes bu videodan bahsederken ben hep erteliyordum. Belki de herkesin güldüğü şeye gülmemekten hoşlanıyordum, bilmiyorum. Bir video viral olduğu zaman bana hep abartılmış gibi gelir ve çoğu zaman ilgisiz kalırım. Günler geçtikçe videoyu izlememiş olmak garip bir şeye dönüştü. İnsanlar sanki gizli bir kulübe dahil olmuş gibiydi. Herkes birbirine aynı soruyu soruyordu. İzledin mi sen de? İzlemediğimi söylediğimde şaşırıyorlardı. Nasıl ya? Herkes izledi. Gülmek garanti diyorlardı. Bir arkadaşımın iş yerinde kahve içerken masayı yumruklayarak güldüğünü gördüm. Gülmekten gözleri dolmuştu. Ne kadar komik olabilir ki diye düşündüm. Sosyal medyada hala aynı yorumlar dönüyordu. İnsanlar videoyu izlerken kendilerinin videolarını çekiyor, başkalarına yolluyordu. Laugh Challenge etiketi bir anda milyonlarca kez paylaşılmıştı. Biri videoyu açar açmaz istemsizce gülmeye başlıyorsunuz. Vücudunuz tepki veriyor yazmıştı. Başka biri gülmek bana iyi geldi. Uzun zamandır bu kadar hafiflemedim diyordu. O kadar çok paylaşıldı ki internet haberlerinde bile karşıma çıkmaya başladı. Herkesi güldüren gizemli video. Beynimiz neden bu videoya böyle tepki veriyor? Uzmanlar uyarıyor. Fazla gülmek kas ağrısına yol açabilir. Gülmekle ilgili haber çıkarmak bile bir tuhaflıktı aslında. Ama kimse bunu sorgulamıyordu. Benim için internetin en sıkıcı tarafı buydu. İnsanlar neye güleceklerini bile başkalarından öğreniyordu. Bu yüzden o videoyu hala izlememiştim. İzleyenlerin halini görünce de açıkçası isteğim kalmamıştı. Bazen sokakta, otobüste, kafede birilerinin sebepsizce kakırdadığını fark ediyordum. O kadar normalleşmişti ki kimse dönüp bakmıyordu bile. Sonra haberler değişmeye başladı. Önce birkaç küçük başlık. Popüler video yüzünden genç kadın kalp krizi geçirdi. Gülme krizine giren lise öğrencisi hastanelik oldu. İnsanlar hala espriyle karşılıyordu bunları. Altına demek ki çok komikmiş diye yorumlar yazıyorlardı. Bu haberlere gülüp geçtim tabii ki. İnsanları fenalık geçirecek kadar güldüren ne olabilir ki diye düşündüm. Ama içimdeki merak duygusu da artmıştı. Haberlerin abartı ve yalan olduğu ortadaydı ama bu kadar olay yaratan bir videoda ne olabilir merakı içimi sarmıştı. Zaten video her yerdeydi. Mesaj kutuma girip gönderilen bir sürü yapay zeka adam videosundan birine tıkladım. Videodaki adamın yüzü ilk başta belirgin ve sabitti. Yüzü hafif değişimlerle hareket etmeye başladı. Yavaş yavaş fark ettim. Surat ifadeleri sürekli değişiyordu. Kaşlar yukarı kalkıyor, sonra birden çarpık bir şekilde bükülüyor, gözler farklı yönlere kayıyordu.
Başı hep sabit duruyordu. Hadi ama ne var bunda diye fısıldadım kendi kendime. Gülmek gelmedi aklıma. Sadece tuhaf ve rahatsız edici bir his vardı. Adamın yüzündeki ifadeler birbirine karışarak değişmeye devam ediyordu. Gülme ifadesi bir an sonra ağlamaya, sonra şaşkınlığa, ardından başka bir ifadeye dönüşmeye başlıyordu. Bir anda istemsizce dudaklarım oynadı. Yüzümde bir tebessüm oluştu ve giderek yayılmaya başladı. Sonra bir iç sıkıntısı bastı. Bir yandan gülerken bir yandan kalp atışlarım hızlanmaya başlamıştı. Videonun suratımda istemsizce oluşturduğu tebessümden dolayı heyecanlanmıştım. Başta bu kadar mesafeli ve soğukken bir anda beni gülümsetmesi tuhaf bir hisse kapılmama neden olmuştu. Yani böyle yorumluyordum o anki halimi. İçimi basan sıkıntıdan dolayı videoyu hemen kapatmak istedim. Ama bir yandan da merak ediyordum. Adamın surat ifadeleri daha da hızlı bir şekilde birbirine karışarak değişmeye başladı. Artık garip diyebileceğim ifadeler oluşuyordu yüzünde. Ama bir anlığına. Sonra yine değişiyor, başka bir tuhaf ifadeye dönüşüyordu. Birdenbire ağzımdan küçük bir kahkaha çıkıverdi. Öyle bir yerden gelmişti ki ne olduğunu bile anlayamadan videoyu kapatıverdim. Neden bilmiyorum ama bu durum beni korkutmuştu. Videoyu sonuna kadar izlemedim. Ama izlediğim şey ve bendeki tuhaf etkisi bir süre beni düşündürdü. Yazılanların gerçeklik payı olabilir mi diye sorgulamaya başladım. Video hakkında yazılanları daha dikkatli bir şekilde okumaya başladım. Bir süre sonra gülerken çekilen videolar azalmaya başladı. İnsanlar hala o videodan bahsediyordu. Ama artık kahkahalarla değil. Yeni yorumlar çıkmıştı. Gece rüyamda o yüzü gördüm. Videoyu açtığımdan beri kalbim hızlı atıyor. Kendimi durduramıyorum. Elim sürekli o videoya gidiyor. Bu yazılanları görünce bende oluşan hisleri anımsadım. Videoya devam etme merakı ve istemsizce oluşan duygu karmaşası. Bir yanım bu tuhaflığa iştirak ediyordu ama diğer yanım durumun saçmalığını görmezden gelemiyordu. Haberleri okumanın etkisi olabilirdi bunlar. Gülmeye başlamam bile psikolojik olabilirdi. Her ne kadar olaya mantıklı tarafından bakmaya çalışsam da yazılanları okumaktan geri durmuyordum. Bazı hesaplar silinmişti. Gülme videolarını paylaşan birkaç kişi hesaplarını kapatmış, biri de bir daha o sesi duymak istemiyorum yazmıştı. Derken haber sitelerinde yeni başlıklar belirdi. Gizemli videoyu izleyenler kabuslar görüyor. Uzun süre maruz kalanlarda panik atak benzeri belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Birkaç izleyici canlı yayında videoyu izlerken cinnet geçirdi. Video platformlardan kaldırıldı. Bunlar yazıyordu. Videoyu arattım ama hiçbir yerde bulamadım. Gerçekten de silinmişti. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Ama insanlar hala konuşuyordu. Gülme kısmı geçmişti belki ama şikayetler bitmemişti. Bir süredir izlemiyorum ama hala geceleri gayipten bir kahkaha geliyor. Sokakta yürürken biri beni izliyormuş hissine kapılıyorum. Kalbim deli gibi atıyor. Kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum ve bazen cevap alıyorum gibi şeyler yazılıyordu. Okudukça tüylerim diken diken oldu. Bazıları hala panik atak geçirdiğini, bazıları ise anlamsız bir paranoya içinde yaşadığını söylüyordu. Hatta birkaç kişi hikayelerinden anlaşılacağı üzere gerçek dünyadan kopma noktasına gelmişti. Artık videoyu izlemek ya da izlememek fark etmiyordu. Etki çoktan insanlara işlemişti. Okuduklarımı tekrar tekrar düşündüm. Ama bütün bunların bir cevabı, en azından mantıklı bir cevabı yoktu.
Bir süre sonra bu videoyu hazırlayan ve paylaşan kişi hakkında değişen haberler çıktı. Hakkında bir soruşturma başlatıldığı gibi haberler dolanıyordu. O süreçte tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama bir süre sonra videoyu hazırlayan kişi bir YouTube programına katıldı. Kendisi bir psikoloji uzmanıymış. Genç bir kadındı. Konuşması sakin, neredeyse çekingen bir tavrı vardı. Programda gazeteci kadına videoyu hazırlama amacını sordu. Kadın çok basit diyerek söze başladı. İnsanların doğal gülme güdüsünü tetiklemekti amacım. Bebeklerde oluşan tepkilerden yola çıkarak böyle bir düşünceye vardım. Videoda yaptığım şey farklı surat ifadeleriyle bu güdüyü insanlarda uyandırmaktı. Yani bakışların, kaş hareketlerinin ve ağız ifadelerinin değişerek izleyenlerin gülme güdüsünü tetikleyebileceğini düşündüm. Öyle de oldu ama bu kadar büyük bir etki yaratacağını ben de düşünmüyordum dedi. Asıl gariplik bundan sonra başlamış. Kadın videoyu ilk paylaştığında gelen tepkiler onu da büyük şaşkınlığa uğratmış. Daha sonra yayılan videolarda ise kendisinin hazırladığı videodan farklı ifadeler taşıdığını fark etmiş. Yani aslında yayılan videolar kadının ilk başta hazırlayıp paylaştığı video değilmiş. Bu programdan sonra yine farklı haberler çıktı. Video artık fiziksel olarak hiçbir yerde bulunmuyordu. Herkes sadece çıkan haberlerden ve sosyal medya paylaşımlarından olayları takip ediyordu. İlginç olan kadının dediği gibi videonun kopyalarında tuhaf değişiklikler olduğunun yazılmasıydı. Yayılan videolar incelendiğinde bazı kısımlarda subliminal sahneler olduğunu keşfetmişler. Asıl videodan farklı olarak adamın yüzünde tanımlanamayacak derecede tuhaf ifadeler olduğunu görmüşler. Arka planda normalde fark edilmeyen gölgeler veya karanlık figürler bir anlığına beliriyor ve kayboluyormuş. Normal, teknik yollarla açıklanamayan anlık değişikliklerden söz ediyorlar. Ve kimse bu değişiklikleri kimin ya da neyin yaptığını çözemedi. İnsanlarda oluşan etkilerin bunlardan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Sanki videoya gizli bir varlık dahil olmuş ve insanların zihnine dokunmuş gibi yorumlanıyor. Videoyu izleyenlerden bazıları hala bir paranoya içinde olduklarından dem vuruyorlar. Ama çoğunluğun bu olayı unuttuğunu söyleyebilirim. O videoda gerçekten ne olduğu bir gizem olarak kaldı. Birileri videonun içine insanlara etki edecek ayrıntılar mı ekledi, yoksa gerçekten olağanüstü bir şey mi vardı veyahut insanlar toplu bir histeriye mi kapıldı? Kimse bilmiyor.